Merhaba tarihseverler. Salem Cadı Mahkemelerine hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda sizleri 1692 yılında Amerika'nın Massachusetts eyaletinde gerçekleşen ve tarihin en karanlık olaylarından biri olan cadı avına götüreceğiz. Olayların ardında yatan gerçekleri, masumların neden cadı olarak suçlandığını ve bu trajik dönemin nasıl sona erdiğini öğrenmeye hazır mısınız? Ama öncelikle şu soruyu soralım. Salem'deki korkunç cadılık histerisinin ardında yatan gerçek neden neydi? İzlemeye devam edin. Cevabı sizi çok şaşırtacak. Olayların nasıl başladığına değinmeden önce çok kısa olarak o günkü toplumsal dinamiklerin üzerinden geçmemiz gerek. Merak etmeyin, gerçekten çok kısa. Olayların merkezinde Püritenler vardı. Salem kasabası da Massachusetts eyaleti de çoğunlukla Püritenlerden oluşuyordu. Peki kimdi bu Püritenler? İngiliz Anglikan Kilisesi'nin yeterince Hristiyan olmadığını düşünen bir grup protestandı. Kilisenin ve sunduğu dini anlayışı daha saf ve daha temiz olmasını istiyorlardı. Gösterişten ve kilise süslemelerinden rahatsızdılar. Kilise hiyerarşisinin gereksiz olduğunu, İncil'in ise tamamen kişisel olarak yorumlanması gerektiğini savunuyorlardı. Anglikan Kilisesi'ne ve onun başı olan Kral'a sadakatle bağlı olmaları beklenirken bundan gitgide uzaklaştılar. Dini bağlılıkları ve bu bağlılık nedeniyle maruz kaldıkları baskılar onları İngiliz toplumunun marjinal bir grubu haline getirdi. Artık Britanya'da daha fazla barınamazlardı. Cemaat olarak Hollanda'ya göçtüler. Ancak bu kez de çocuklarının Hollanda kültüründe asimile olmasının tedirginliğini yaşamaya başladılar. Bu onlar için korkunç bir tehlikeydi. İstedikleri tek şey tamamen İncil'e dayalı yepyeni bir toplum inşa etmekti. Keşfedilen yeni dünya yani Amerika bu hayalleri için çok uygundu. 1620 yılında da İngiltere'nin Plymouth limanından Mayflower gemisiyle yola çıktılar. 2 ay süren yolculuğun sonunda güç bela yeni dünyaya ulaştılar ve Plymouth kolonisini kurdular. İlk yerleşimcilerin kurduğu bu koloni ileride Massachusetts eyaletinin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çekirdeğini oluşturacaktı. Diledikleri gibi yaşayabilecekleri bir toplum inşa etmeyi sonunda başardılar. Ancak bu toplumu oldukça katı bir dini inanışa ve sıkı sıkıya uygulanan ahlaki kurallara göre şekillendirmişlerdi. Kilise toplumsal yaşamın tam merkezindeydi ve her birey bu toplumsal yaşamda belirlenen rollere göre yaşamak zorundaydı. Erkekler evin geçimi için gereken işlerde çalışıyor, kadınlar ise tamamen onların gölgesinde bir yaşam sürüyordu. Kadınların bu toplumsal piramitteki yeri en aşağıdaydı. Sadece ev işleri, kocasına karşı yükümlülükleri ve çocukların yetişmesi arasında sıkışmış kalmışlardı. Sınırlı bir dini eğitim dışında herhangi bir eğitim alamazlardı. Dini konularda da temel prensiplerin dışında bir şey öğrenmelerine gerek görülmemişti. Hele kız çocukları tamamen görünmezdi. Okuma yazma sadece İncil'i okuyabilmeleri için öğretilirdi. Erkek çocuklar babalarına dışarıda yardım edebilir, kısmen özgürleşebilirdi. Ancak kız çocuklardan beklenen tek şey annelerine ev işlerinde yardımcı olmaları ve ileride iyi bir eş olmak için gerekenleri erken yaşta öğrenmeleriydi. Püritenlerin büyük umutlarla geldikleri yeni dünyada kendi öğretilerine göre kurdukları toplumsal yapı işte buydu. Bu katı kurallar ve kadınların yok sayılması çok kısa bir süre sonra başlayacak cadılık histerisinin fitilini ateşleyecekti. Neticede bu bilgisayardaki bir zip dosyası değil. Toplumdaki bireyleri ne kadar sıkıştırırsanız bedeli o kadar ağır oluyor. Kapağı kapalı bir tencereyi kaynarken ocakta tutmaya devam etmek gibi. Basınç arttıkça sonunda gürültüyle patlamasına engel olacak hiçbir güç yok. Püriten toplumunda insanlar Tanrı'nın krallığında yaşadıklarına ve şeytanın sürekli olarak buna zarar vermeye çalıştığına inanıyorlardı. Cadı ise şeytanın dünyadaki ajanı, bir nevi onun adına insanları yoldan çıkaran kişiydi. Zor şartlar altında nice yollardan geçerek kurdukları toplumlarına en büyük tehditti. Buna yürekten inanıyorlardı. 17. yüzyılda Massachusetts'te, özellikle de Salem kasabasında gerginlik had safhadaydı. Salgınlar, ekinlerin daha tarladayken bitkilere özgü hastalıklar nedeniyle ölmesi, Amerikan yerlileriyle olan çatışmalar, tüm bunlar hem açlık tehdidi yaratıyordu hem de güvenlik duygularını zayıflatıyordu. Huzursuzluk herkese sirayet etmişti. Şimdi tüm bu bilgileri bir kenara koyalım. 1692 yılının kış aylarında ilk kıvılcım ateşlendi. 2 küçük kız aniden garip davranışlar sergilemeye başladılar. Tuhaf nöbetler geçiriyor, çığlık atıyor ve bilinçsizce hareket ediyorlardı. Biri kasabanın pederi Samuel Paris'in 9 yaşındaki kızı Betty Paris ve diğeri de 11 yaşındaki yeğeni Abigail Williams'tı. Aileleri ve kasabada yaşayan diğer insanlar bu davranışlara bir anlam vermekte zorlandılar. Tanıdıkları herhangi bir hastalığa benzemiyordu. Dönemin tıbbi bilgisi de yetersizdi ve bu tür durumlar dini inanışları gereği genellikle doğaüstü sebeplere bağlanıyordu. Doktorlar da durumun tıbbi bir açıklaması olmadığını söyleyince Püriten topluluğu hemen bildikleri en kolay şeye sarıldı. Şeytan Tanrı'nın krallığını yıkmaya çalışıyordu ve bunun için de cadıları kullanmıştı. Şeytan çocukları ele geçirmişti.
Kısa bir süre sonra kızlarda görülen belirtiler başka yaşıtlarına da yayılmaya başladı ve korku iyice arttı. Kızlar vücutlarına iğneler batırıldığını ve delikler olduğunu söylüyor ama fiziksel muayenede hiçbir ize rastlanmıyordu. Artık bunun şeytanın işi olduğundan neredeyse emindiler. Pederin kızı ve yeğeni derhal kendilerine eziyet edenleri söylemeleri için sorgulanmaya başlandı. Kızlara isim vermeleri için yoğun bir baskı yapıldı. Böylece Sarah Good, Sarah Osborne ve Tituba'dan oluşan 3 kişi kızlara ızdırap ve acı vermek iddiasıyla suçlanıp tutuklandılar. Bu 3 kadın da kasabada zaten marjinalize edilmiş kişilerdi. Tituba, pederin ailesine hizmet eden Barbadoslu bir köleydi. Ten rengi, giyimi, dili, kültürü, kısaca her şeyi farklıydı ve böyle bir suçlama için ilk akla gelen isim olabilirdi. Sarah Good yoksul bir dilenciydi. Çoğu zaman yiyecek bir lokma için komşularına yalvarır ya da aç yatardı. Yani Salem kasabasında hiç kimsenin umursamadığı biriydi. Sarah Osborne ise kocası hayatta olmadığı için tek başına yaşayan, kilise toplantılarına nadiren katılan, bu özellikleri nedeniyle de kasabalılar tarafından çok sevilmeyen biriydi. İlk 3 kurbanın da ortak özelliği toplumun en kolay feda edilebilecek halkaları olmalarıydı. Bundan sonra olacaklar toplumsal histeriyle insanların nasıl da kolay galeyana geldiklerinin en büyük örneğiydi. Salem kasabasında başlayan cadı histerisi kısa sürede Massachusetts kolonisinin tamamına yayıldı ve yetkililer olaya müdahale etmek zorunda kaldılar. Aynı yılın Mart ayında Vali William Phips, Salem'de özel bir mahkeme kurdu. Bu mahkemenin amacı Salem ve çevresindeki cadılık suçlamalarını araştırmak ve suçluları yargılamaktı. Fakat bu mahkemeden bir adalet beklentisi içine girmeyin. Mahkeme bu hislerin yasal bir karşılığı gibiydi. Her şeye göstermelikti. Mahkeme heyeti derhal suçlanan kişilerin cadı olduğunu ispatlayacak kanıtlar toplamaya başladı. Bu kanıtlar genellikle itiraflar, kasabalıların cadıları rüyasında görmesi, görgü tanıklarının çelişkili ifadeleri ve suçlanan kişilerin fiziksel özellikleri üzerineydi. Tüm bu deliller günümüz standartlarına göre son derece şüpheli ve yetersiz. Deliller arasında suçlanan kişilerin itirafları da yer alıyor ama bu itiraflar işkence altında alınıyordu. Cadılıkla suçlanan kasaba sakinleri suçsuz olduklarını kanıtlamak için ellerinden geleni yapsalar da çabaları sonuçsuz kaldı. Kasabadaki kitle psikolojisi ve onun yarattığı toplumsal hisleri öyle büyük bir hızla yayıldı ki herkes birbirini ihbar ediyor, kişilerin en ufak garip davranışları hemen cadılığa yoruluyordu. Suçlamalar kişisel düşmanlıklar ve sosyal hiyerarşi üzerinde ilerlemeye başladı. İnsanlar yıllardır komşuluk yaptığı dostlarını, akrabalarını bile cadılıkla itham eder hale geldi. Fakat toplumda cadıların varlığına olan inanç o kadar güçlüydü ki suçlananların suçsuzluklarını kanıtlamaları neredeyse imkansızdı. Böylece birçok masum kadın cadılık suçlamalarının hedefi haline geldi. Kimileri de şahitlik etmeleri için baskı altına alındı. Sarah Osborne'un 5-6 yaşlarındaki kızı bile mahkemede annesinin bir cadı olduğunu söylemeye mecbur bırakılmıştı. Böylece cadılıkla suçlananlar suçu kabul etmek veya ölmek arasında bir seçim yapmak zorunda kaldılar. Ve suçu kabul eden her bir kadın bir başkasını suçlamak zorunda bırakıldı. Böylece cadı avı daha da genişledi. Toplumdaki ön yargılar öylesine güçlüydü ve toplumsal cinsiyet rolleri öyle katı bir şekilde belirlenmişti ki bu korkunç hisleri korkunç bir şekilde körüklendi. Sadece korkuya ve şeytandan korunmak üzerine dayalı kısıtlı din eğitimi almış olmaları da bunu akıl alamayacak bir şekilde büyüttü. İşte Püritenlerin yaratmak için doğdukları topraklardan vazgeçmeye razı oldukları toplum bu noktaya evrilmişti. Cadı avı süresince Salem kasabası ve çevresinde birçok kişi suçlandı, yargılandı ve idam edildi. 1692'nin sonlarına doğru en az 200 kişi tutuklanmış, 29'u ölüme mahkum edilmişti. 5 kişi ise hapishanede yaşamını yitirdi. Suçlanan kişiler sadece hayatlarını değil, itibarlarını ve ailelerini de kaybettiler. Aileleri ise mülklerini kaybetti ve cemiyetlerinden dışlandı. İdamlar peş peşe geldikçe toplumun psikolojisi daha da hızla bozulmaya başlamıştı. Nihayet koloninin bazı önde gelenleri ve din adamları yaptıkları hatanın farkına vardılar. Artık birçok şey için geç de olsa mahkemenin adaletsiz olduğu, kanıtların yetersiz olduğu ve bazı masum insanların da kanına girmiş olabileceklerini yüksek sesle dillendirmeye başladılar. Eleştiriler çoğalınca cadı avı sona erdi. 1693 yılında Massachusetts valisi William Phips cadılık davalarını resmen sona erdirdi ve suçlanan kişilerin hepsinin serbest bırakılmasını emretti. Yaşayanların tabii. 1697 yılında Massachusetts Genel Mahkemesi mahkemelerdeki hataları kabul etti ve mağdurların ailelerinden özür diledi. 1702 yılında Salem cadı mahkemelerinin hukuka aykırı olduğu ilan edildi. 1711 yılında ise mağdurlara tazminat ödenmesine karar verildi. Salem cadı mahkemeleri Amerikan tarihinin belki de en tartışmalı dönemi. Üstelik insan doğasının nedenli karanlık olduğunu da gözler önüne seriyor.
Fakat toplumsal hisleri ve kitle psikolojisiyle insanlara benzer yaralar açan bundan büyük ya da küçük birçok olay tarihin karanlık sayfalarında. Ne yazık ki toplumsal baskılar, korkular ve ön yargılar birlikte yaşama mottosuna zarar veren en büyük yanılgılar. Gelelim en başta sorduğumuz soruya. Yani bu korkunç cadılık histerisinin altında yatan gerçek tıbbi sebebi bulmaya. Bilim dünyasının saygın dergilerinden biri olan Science'da yer alan Linda Caporel'in araştırmasına göre Betty ve Abigail'in tuhaf davranışlar sergilemesine neden olan şey, Salem'deki tarlalara ekilen çavdarlara bulaşan bir mantarın neden olduğu hastalıktı. Çavdar mahmuzu olarak da bilinen bu hastalık, kızların nöbet geçirmesine, halüsinasyon görmesine ve kas spazmlarına neden olmuştu. İkinci teori ise University College London'dan nörolog doktor Michael Zandi ve öğrencisi Johnny Tem'in ileri sürdüğü bir başka hastalık. Antikor kaynaklı beyin iltihabı. Hastalığın tipik belirtileri ise grip semptomlarının ardından tanrı veya şeytan takıntısı, paranoya ve uykusuzluk. Devam eden günlerde ise nöbetler, kontrolsüz uzuvlar, tekrarlanan tuhaf ağız ve dil hareketleri. Bana çok tanıdık geldi. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Salem kasabasında olayların nasıl başladığını, nasıl geliştiğini ve nelere yol açtığını konuştuk. Masum insanların neden cadı olarak suçlandığını ve bu suçlamaların ardında yatan gerçek nedenleri aradık. Umarım bu video sizde de merak uyandırmış ve Salem cadı mahkemeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istemenize neden olmuştur. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.